Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu şirin yeni doğan için olan patikli bebek pantolonunu birlikte pay yapmak istiyorum. Yapması da çok kolay, bakın. Hırkamızı da yapmak istiyorsanız bu hırkamızın linki videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız orada bu şirin zıbın hırkamızın yapımını da bulabilirsiniz. Takım haline getirebilirsiniz. Yapması çok zor gibi görünse de aslında çok kolay bir yapımı var. Bu eksiltme, arttırma kısımları biraz kafayı karıştırabilir. Ama yaptığınız zaman ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Bu şirin patikli pantolonumuzun için gerekli olan malzemeleri hazırlayalım. 1 adet 100 gramlık ipe ihtiyacımız var. Tunus işi yapabilmek için ucu gagalı tığa ihtiyacımız var. 5 numara tığ kullanıyorum ben bugün. Bu bel kısmında ve bu bilek kısmında kullanılmak üzere bir miktar ince kurdaleye ihtiyacımız var. Siz kendi ipinden de bağcık yapabilirsiniz zincir çekerek. Kurdaleye gerek yok. Kullandığımız değişik dikiş malzemeleri ve arttırma, eksiltme yerlerini işaretleyebilmek için de işaret iğnelerine ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hazırsak hep birlikte bu şirin patikli pantolonumuzun yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Örgümüze tunus işi ilmekleri atabilmek için 44 zincir çekerek başlıyoruz. 44 zinciri çektikten sonra bakın tunus işi için ilmekler alıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum tunus işine nasıl başlandığını. Şu şekilde zincirden bir ilmek çıkartıyoruz, tığın üzerinde bırakıyoruz. Takip eden zincir gözeneğinden de bir ilmek çıkartıp tığın üzerinde bırakıyoruz. Bu şekilde bütün gözeneklere, zincir gözeneklerine birer tane ilmek çıkartıp tığımızın üzerinde topluyoruz. 44 adet zincirden 44 adet ilmeği tığımızın üzerinde toplayalım. ...44 ilmeği tığımın üzerinde topladım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunları birer birer tığın yardımıyla ilmek halinde çekeceğiz. Bakın tığın üzerine ip alıyoruz. Bir sonraki ilmekle çıkartıyoruz. Alıp çıkarıyoruz. Bu şekilde bütün ilmekleri tığdan çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde böylece ilk sıramız belli olmuş oldu. Düz bir tunus işi yaptık. Şimdi ikinci sırada bir düz ilmek alıyoruz. Tığımın üzerinde bırakıyorum. Takip eden ilmeği tersten alıp haroşa yapıyorum. Düz alıp tığımın üzerinde bırakıyorum. Tersten alıp tığımın üzerinde bırakıyorum. Bu sırada da yine tığımızın üzerinde bırakacağız ilmekleri ama bir ters bir düz ilmek halinde alacağız. Bakın düz aldım.
ters aldım. Görüntü de belli oluyordur zaten. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Düz aldım, ters aldım. Düz, ters, düz, ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bir ters bir düz ilmeklerimizi sıra sonuna kadar geliyoruz. Başta veya sonda düz ilmek gelmesi önemli değil arkadaşlar modelde. Düz geldi. Son ilmeği şu şekilde alıyorum. Bakın. Bu sırayı da dizdik tığımızın üzerine. Şimdi bunları hepsini birer birer tığdan çıkartacağız. Bakın şu şekilde ipi tığımın üzerine alıyorum. 2 ilmeği bir çıkartıyorum sondan. Bu şekilde hepsini tığın üzerinden çıkartıyoruz. İpi tığımızın üzerine alıyoruz. İlmeğin içerisinden çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar çekelim bütün ilmekleri. Bu modelimizin adı petek örgü modeli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar pirinç örgü de diyor ama ben daha çok petek örgüye yakıştırıyorum bu modelin ismini. Arı peteği gibi görüntüsü oluyor çünkü bitmiş halinin. Bakın başa geldik. Örgümüzün bu sırasında da düz gördüğümüz ilmeklerin üzerinden ters ilmek alıyoruz. Ters gördüğümüz ilmeğin üzerine düz ilmek çıkarıyoruz bakın. Ters ilmek, düz ilmek. Bir alt sıradaki düz ilmek, ters ilmek alıyorum bu sırada. Bir alt sıradaki görünen ters ilmek, düz ilmek alıyorum. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz ilmek olarak alıyoruz bu sırada. Bakın şu şekilde düz aldım. Görünen düz, ters alıyorum. Ters görünüyor, düz alıyorum. Gördüğümüz ilmeklerin düz üzerinden ters ilmek alıyoruz. Ters ilmek üzerinden düz ilmek alıyoruz. Düz aldım. Sıra sonundaki ilmeğimi şu şekilde tutup çıkardım. Sıramı tamamladım. Şimdi hepsini birer birer ilmeklerin içerisinden geçireceğiz. Bakın şu şekilde ikisini bir aldım. Sıra sonundaki diğerlerini birer birer alıyorum. Bakın petek modelimiz oluşuyor. Bir model daha yapalım. Yine aynı şekilde tersin üzerine düz ilmek, düzün üzerine ters ilmek.
Modelimiz bundan ibaret. Düzün üzerini ters ilmek alıyoruz. Ters ilmeğin üzerini düz ilmek olarak alıyoruz. Sıra sonuna kadar bir gidip gelelim. Sıra sonuna geldik. Sondaki ilmeği ikili taktırdım. Bakın. İkisini bir çekiyorum. Diğerlerini birer birer çıkarıyorum. Modelimizin görüntüsü bu şekilde. Arı peteğini modeli. Arkadaşlar örgümüzü bu şekilde 15-16 santim kadar düz bir şekilde yapalım. Daha sonra bacaklarını ayıracağız. Bir 15-16 santim kadar yapıp gelelim. Patikli pantolonumuzun gövde kısmını bitirdim geldim ben. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 sıra yüksekliğimiz var. Enini sayıyorum. Ortalayacağız çünkü bacakları ayıracağız artık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. O zaman her bir bacak sayımız 22 adet olacak. Hemen onu hesaplıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Bu 22. araya bir iğne takıyorum. 22 bu tarafta, 22 bu tarafta bacak sayımız var şimdi. Bu pantolonumuzun bacaklarını tek tek örerek yapacağız. Ama ip ekleyerek iki bacağı birden götürürseniz eksiltme yerlerinde şaşırmadan düzgün bir işlem yapabilirsiniz. Şimdi hemen tığımı alıyorum. Bu kenar düz gidecek. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz olacak şekilde örüyorum. İşaret yaptığım yere kadar. Eksiltme işlemlerini bu kenar kısımlarda değil, bu iç kısımlarda yapacağız arkadaşlar. Buralarda yapacağız. Bakın işaretli yere kadar 22 ilmeği ben örerek geldim. Şimdi bunları birer birer tığın yardımıyla başa kadar çekiyoruz.
Tekrar bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sırada artık iç kısımdan kesme işlemi uygulayacağız. Sondan 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde düzün üzerini ters, tersin üzerini düz olarak örüyoruz. Bakın sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp düz bir şekilde tek ilmek yapıyoruz. Son ilmeği tığımızın üzerine ilmek çıkartarak takıyoruz. İlk kesmemizi yaptık. Diğer bacağı da ayarlayabilmek için not alırsanız çok daha düzgün olur. Kaçıncı sırada eksiltme yaptıklarımızı böylece şaşırmamış oluruz. Bir sonraki sıraya geldim. Yine sondan 3 ilmek kalasıya kadar örgüme devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Yine sondan 2 ilmeği bir aldım. Tek ilmek yaptım. Son ilmeği düz olarak tığımın üzerine taktım. Tekrar modelime devam ediyorum. Sondan 3 ilmek kalasıya kadar. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Yeniden 2 ilmeği bir yapıp tek ilmek yapıyorum. Bu üçüncü kesmemiz. Hepsini birer birer çıkarıyorum. Üç kesme işlemini ard arda sıralarda yaptık. Bu sırayı eksiltme yapmadan düz olarak yapacağız. Hiç eksiltme yapmadım. Düz olarak ördüm. Hepsini çekiyorum. Sırama devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalasıya kadar düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak örüyorum. Bu sırada kesme işlemi uygulayacağız yeniden.
Bakın son ilmek 3 ilmek kaldı. İkisini bir kestim. Son ilmeği düz yaptım. Tamamen düz yapacağız bu sıramızı, eksiltme yapmadan. Eksiltme yapmadan hepsini örerek geldim bakın. Çekiyoruz tığın yardımıyla. Şimdiki sıramızda iç kısımdan yeniden bir kesme işlemi uygulayacağız. Üç ilmek kalasıya kadar örgümüzü örüyoruz. Üç ilmek kaldı. Son 2 ilmeği aldım. En son ilmeği düz olarak tığımın üzerine taktım. Hepsini çekiyoruz. Bakın bu şekilde artık örgümüz düz devam edecek. Eksiltme işlemi yapmayacağız bu bacak kısmında. Bakın bu kısımda kesmemiz bitti. Şimdi şaşırmamak için diğer bacağını da başlayalım iç kısımdan isterseniz. İkisini birlikte yürütelim. Hemen ipimin diğer ucunu alıyorum. Bunu burada bırakıyorum bakın. Bu işaretli yerden bir ilmek takıyorum. Bir düğüm atalım. İlk ilmeği tığımın üzerine takıyorum. Bu sırayı bir düz gidip geliyoruz. Diğer bacakta da öyle bir sıra düz yapmıştık ayrımdan sonra. Burada da aynı şekilde bir sıra düz yapalım. Bir sıra düzümüzü yaptık.
Şimdiki sırada hemen bu başlangıçtan 2 ilmeği bir alıp tek ilmek yapıyorum. Kesme işlemi yaptım. Devam eden ilmekleri düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak örüyorum. Bu kenar kısımdan yine bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Düz devam ediyor. Sadece bu iç kısımlardan kesme işlemi uyguluyoruz. Hepsini çekiyorum. Diğer bacakta ard arda 3 sırada kesme yapmıştık. Burada da aynı şekilde ard arda 3 sıra kesme yapacağız. Bir sıramızı yaptık. Bu ikinci sıramız. Kesme işlemi yaptım. İkisini bir alarak takip edenleri düz yapıyorum. Hepsini çekiyoruz yeniden. Üçüncü kesmemi yapıyorum artık. İkisini bir aldım. Tek ilmek yaptım. Hepsini çekiyoruz sırasıyla. Üç kesme işlemini yaptık. Şimdiki sıramız tamamen düz olarak devam edecek. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters alarak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde gidip çekiyoruz. Düz sıramızı yaptık. Şimdi yeniden kesme işlemi uyguluyoruz. 2 ilmeği bir çektim bakın. Tek ilmek yaptım. Devam ediyoruz. Yeni doğan için yapıyoruz bunu ama çok küçük olsun istemiyorum. Bez falan takılacak bebeğimize çünkü.
rahat rahat giysin diye bir derece büyük yapıyorum ben. Ama siz ölçülerini biraz daha küçük tutabilirsiniz, çok küçük olsun istiyorsanız. Bu sırada tekrar bir düz ilmek yapacağız bakın. Eksiltme yapmıyoruz. Bir önceki sırada yapmıştık eksiltme işlemi. Burada eksiltme yapmıyoruz. Evet, tekrar bir eksiltme işlemi yapıyoruz. Kesme işlemi. Bu son kesmemiz bu bacakta da. Birer birer çekiyoruz. Artık sıralarımızda eksiltme yapmadan örgümüze devam ediyoruz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olacak şekilde. Böylece kesme işlemlerimizi de bitirmiş olduk. Artık örgümüze bir miktar düz devam edeceğiz. Toplam şimdiye kadar 3 kestik, bir düz geldik. Sonra bir kestik, bir düz yaptık, tekrar bir kestik. Toplam 5 adet kesme yaptık. Her iki bacağımızda. Daha sonra düz örgülerimize devam ediyoruz. Bu sıradan itibaren toplamda bir 10-11 sıra kadar düz örgü örelim. Kaç sıra öreceğimizi şaşırmamak için bakın bu kaldığımız yerden her iki tarafa da birer tane işaret iğnesi takarsak sayma işlemimiz daha kolay olacaktır. Tığımızı bu şekilde alarak düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olacak şekilde hiç eksiltme yapmayacağız artık iç kısımda. Eksiltme işlemlerimiz bitti. İşaretlerimiz bu yan taraflarda durursa çok iyi olur saymamız açısından. Bir 10-11 sıra kadar düz olarak örgümüzü örelim. Daha sonra yeniden eksiltme işlemlerine geçeceğiz. Bakın hiçbir eksiltme yapmadım. Düz olarak ördüm örgümü. Her iki bacağımızda aynı ölçüde örelim. Gelelim. Pantolonumuzda düz olarak bakın kesmelerden sonra düz olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
15 sıra düz örgü yaparak geldik. Eksiltme veya arttırma yapmadan. Şimdi her iki taraftan birer ilmek kesme işlemi uyguluyoruz. Diğer modelleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz olacak şekilde. Bakın sonda 3 ilmek kaldı. 2 ilmeği bir kestim. Son ilmeği düz olarak taktım. Hepsini birer birer çekiyoruz. Tekrar kesme işlemi uyguluyoruz. Bu sırada her iki taraftan da kesme yapıyoruz. Başlangıçtan ve sondan. Tığımızın üzerinde 5 ilmek kalasıya kadar bu şekilde kesmelerimize devam ediyoruz. Sondan 2 ilmeğimi bir yaptım. Tek ilmek haline dönüştürdüm. En son ilmeği düz takıyorum. Tekrar kesme işlemi uyguluyorum. Pantolonumuzun gövde kısmı bitti. Patik kısmına geçtik artık. Kesme işlemi yapıyoruz yeniden. İlmeklerimiz azaldı artık. Yapması da kolay oluyor. Sondan da ilmek kesiyorum. Son sıramızı kesme işlemi uyguluyoruz. Beş ilmek kaldı bakın tığımın üzerinde. Hepsini birer birer çekiyorum. Artık arttırma işlemine geçiyoruz yeniden. Bakın şu şekilde arttırma yapıyoruz. Gizli arttırma. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz oluyorum. Sıra sonunda da arttırma işlemi uyguluyorum. En son ilmeği düz takıyorum. Tekrar bakın arttırma yapıyoruz. Gizli arttırma şu şekilde. Bakın şu ilmeğimiz var. Bu ilmeği düz almıyorum. Bir alt payı gözüken şu ilmeği alıyorum. İlmek çıkartıyorum.
normal olması gereken ilmeği onda örüyorum. Bakın 2 tane ilmek oldu. Tek ilmekten 2 ilmek elde ettik. Gizli ilmek arttırmadır bu da. Bakın burada da sıra sonuna geldik. İlmeği ördüm. Ama bakın içteki ilmekten bir ilmek daha alıyorum. Arttırma yapıyorum. Şu şekilde arttırmamı yapıyorum. İlmeği düz örüyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonunda da aynı şekilde gizli arttırmamı yapıyorum. Yaptık. Son ilmeği de düz taktım. 11 tane ilmek olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Toplam 5 sırada 10 ilmek arttırmamız gerekiyor. Arttırma işleminde son sıramız olması lazım. Sıra sonuna gidince bir sayalım. Sıra başında ve sıra sonunda arttırmalarımı yaptım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmek benim için yeterli olacak. Artık düz devam edeceğiz. Devam edeceğimiz yeri işaretleyebilmek için bundan sonrası düz olacak. Hemen bir işaret iğnesi takalım. Kaç sıra düz yaptığımızı şaşırmayalım. Bu şekilde 15 ilmek ile 8 sıra kadar bir örelim. Bakalım. Burası patiğimizin tabanı olacak arkadaşlar. Artık yanlardan arttırma işlemi yapmıyorum. Düz devam ediyorum. Bu şekilde bir 8 sırayı uygulayıp işlemimize devam edeceğiz. Ondan sonra eksiltme işlemine geçiyoruz yeniden. Düz örmeye başladığımız işaretli yerden sonra 2, 4, 6, 8 sıra düz örgümü ördüm. Artık yeniden eksiltme işlemini yapacağız. Yanlardan bakın şu şekilde ilmekler alarak
Her iki taraftan birer ilmek kesiyoruz. Sıra sonundan da ilmek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi düz alıyorum. Tığımın üzerinde 5 ilmek kalasıya kadar bu kenardaki kesme işlemlerime devam ediyorum. Bakın son kesme sıram. Tığımın üzerinde 5 ilmek var. Hepsini çekiyorum. Şimdi yeniden arttırma bölümüne geçiyoruz. Modelimizde bakın şu kısmı yapacağız şimdi. Eksiltmemizi yaptık. Arttırma bölümüne geçiyoruz. Yanlardan birer ilmek arttırarak örgümüze devam ediyoruz. Modelin gelişine dikkat edelim. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz olacak. Her sırada ikişer ilmek artmış olması gerekiyor. Toplam 17 ilmek olasıya kadar arttırmalarımıza devam edelim.
Son sıra arttırmalarımızı yapıyoruz. Artık bu sırada 17 ilmek olması gerekiyor. Hemen ilmeklerimi sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. İlmek sayılarımız tamam. Artık bacak bölümüne geçtik yeniden. Bakın şimdi şu kısımdayız. Bu düz 15 sıra örmüştük. Oraya geldik. 15 sıra öreceğiz. Burası şu şekilde denk gelecek bakın. Bacak bölümüne geçtik artık. Bu işaretli yer kadar aynısını örüyoruz. Arttırma işlemlerini de aynı şekilde yapıyoruz. 15. sıradan sonra bir içten arttırma yapıyoruz. Bir düz geliyoruz. Tekrar bir arttırma yapıyoruz. Bir düz gidiyoruz. 3 tane ard arda sıralarda arttırma işlemi yapıp bacak boyunu bitiriyoruz. Arttırma kısmından sonra 15 sıra düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak yaptık. Yeniden arttırma bölümüne geldik. Şimdi bakın şuradayız. Buradan itibaren an kısmını arttırmaya başlıyoruz. Arttırmamızı bu dış kısımdan değil, iç kısımdan yapacağız. Yani sıra sonundan. Hemen modelimi yerleştiriyorum. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz. Sondan 2 ilmek kalasıya kadar örgülerimi örüyorum. Bakın sonda 2 ilmeğim kaldı. İlmeğimi örüyorum. Gizli arttırma yapıyorum. Şu şekilde. Bakın bacağın gövdeyi yaptıktan sonra başlangıcında eksiltme yapmıştık. Şimdi aynı sayıdaki arttırmaları da burada yapıyoruz ki şu genişliği elde edebilelim. Sıra sonundakini düz alıyorum. Devam ediyorum. Bu sırayı yaparken arttırma işlemi yapmıyoruz, düz yapıyoruz. Bu bacağa başlarken de kesme işlemi yapmıştık. Bir kesip bir düz gitmiştik. Aynı işlemi burada tersi olarak arttırma olarak uyguluyoruz. Bu sıramız düz gelecek. Bir sonraki sırada arttırma işlemi yapacağız.
Şimdiki sıramızda arttırma işlemi yapacağız sıra sonunda. Arttırma işlemi tekniği uyguluyoruz. Bir ilmek arttırdık. Sıra sondakini düz yaptık. Bu sırada arttırma işlemi yapmıyoruz, düz yapıyoruz. Arttırma işlemi yapacağız bu sırada. Arttırma işlemimizi yapıyoruz. Son ilmeği düz alıyorum. Bundan sonra 2 sırada daha arttırma işlemi uygulayacağız arda arda. Toplam 3 sıra arda arda arttırma yapmış olacağız. Burada da ardı ardına 3 sıra kesme yapmıştık başlangıçta. Orayı yapıyoruz. Arttırma yapıyorum yeniden.
Üçüncü arttırmamı yapıyorum ard ardına olan. Tığımın üzerinde 22 tane ilmek olması lazım artık. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Arttırmayı burada bitiriyoruz. 22 ilmekle başlamıştık bacaklara. 22 ilmeği de elde ettiğimize göre arttırmayı bitiriyoruz artık. Bu 22 ilmeği bir düz olarak örelim arttırma yapmadan. Böylece bacağın örümünü de bitirdik. Gövdeye geçeceğiz artık. Bakın şu şekilde. Her iki bacağı da arttırmalarını yaparak buraya kadar getirdim. Şu anda şu kısımdayız. İki bacağı birleştirme işlemini yapacağız şimdi. Her iki bacak da aynı seviyede, bakın arttırmalarını yaptık. Bu bacaktaki sayıları 22 ilmeği tamamen örüyorum. ...22 ilmeği ördük. Diğer bacağımız alıyoruz bakın. Diğer bacağı da bunu iç sıra sonlarında arttırma yapmıştık. Diğer bacakta da sıra başlarında arttırma yapıyoruz. İç kısımlarından. Hemen şu son ilmekleri birlikte örelim. Orası bir araya gelsin. Devam eden örgüleri gördüğüm gibi düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak alıyorum. ...22, 22, 44 tane ilmeği tığımızın üzerinde topladık. Artık düz devam edeceğiz örgümüze. Bu gövde kısmını yapıyoruz.
kaç sıra yaptıysak o kadar. Ben 25 sıra yapmıştım. 25 sıra düzün üzerine ters, tersin üzerine düz alarak gövde kısmını bitiriyoruz. Patikli pantolonumuzun düz sıralarını da yaptım. Aynı bu başlangıçtaki düz sıra sayısı kadar da buraya yaptım. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Bakın pantolonumuzun tek parça halinde ördük biz bunu. İpimi kesmiyorum burada. Hemen bu yan tarafını birleştirme işlemini yapacağız artık. Şu şekilde iki ucunu bir getiriyorum. Bakın artık pantolon şeklini alacak. Tığımı alıyorum. Bu ilk gözenekleri bakın şöyle karşılıklı ilmekleri birbirine denk gelecek şekilde alıp birleştirme işlemini yapıyoruz. İlmekleri karşılıklı birbirine eşit sayıda almamıza dikkat edelim. Yoksa görüntüsü düzgün durmuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirme işlemine devam edelim. Bu uç kısma yaklaştığım zaman bu yanların birleşimini bırakıyorum. Patiğimizin bu bölümünün birleşimine geçiyorum. Bunun için iğneye iplik takıyorum. Orayı dikişli yapmak istiyorum. Hiçbir boşluk olmasın. Sıkı bir görüntüsü olsun diye. Bakın şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Bu burun ve topuk kısımlarımız vardı. Şu ince olan bölümler diyeyim. Oraya şu şekilde ilmeğimizi takıyoruz. Bakın karşılıklı gelecek şekilde yine karşıdan bir ilmek ucu aldım. Bir uç buradan aldım. Bu şekilde dikiyorum. Hemen şu diğer tarafına bakıyorum. Kaç sıram kalmış? 2, 4, 6, 8. 8 sıra oradan var. Bir tane daha yapayım. Bu 8 sırayı bakın şurada 8 ilmek var. Bu 8 ilmeği karşıda denkleyeceğiz. 2, 4, 6, 8. Bu ilmek denk gelecek demektir. Orayla hemen şu ucunu bakın şuradaki son kaldığımız ilmeği birleştiriyorum. Yine devam ediyorum ilmekleri gördüğüm gibi. Bakın yine o ince bölüme geldik.
patiğimizin topuk ve burun kısımlarının oluşturduğu. Hemen orada şu şekilde bir geçiriyorum. İpimi kesmiyorum. Bu iç kısımdan yürütüyorum. Diğer tarafına geçmek için. Karşı tarafa geçtik. Patiğimizin diğer yan tarafını yapacağız. Bu tarafını birleştirdik. Bakın bu şekilde. Şimdi bu tarafını yapmak için ilmeği alıyorum. Karşılıklı yine birbirine denk gelecek şekilde dikiyorum. Bu patik tabanımızın ortasına gelesiye kadar bu tarafı dikiyoruz. Sayıyorum hemen. Geriye kalan ilmekleri bu tabandaki şöyle tutayım. 2, 4, 6, 8 bir tane daha yapayım. Çünkü ortasında 8 ilmek kalıyordu. Evet, bunu da yaptım. Şimdi diğer taraftan 8 ilmek vardı. Katladığımız zaman buradan da 8 ilmeği alacağım. Bakın 2, 4, 6, 8. Bu 8. ilmekten karşılıklı birbirine takıyorum. Patiklerimizin iki tarafını da eşit yaptığımız için birbirine denk gelmesi gerekiyor. Bakın bu şekilde bitirdik. Hemen buradan bir sağlamlaştırıp bitiriyorum. İpimi kesmeden önce iç kısımdan şöyle diktiğimiz yerin üzerinden geçiriyorum. Yok ediyorum. Uç kısımdan kesmem gerekiyor çünkü. Görüntüsü de güzel olsun. Bakın bu şekilde patiğimizin tabanında oluşturduk. Kenarını birleştirirken burada kalmıştık. Uç noktasında. Bakın geriye kalan ilmekleri bir tane ilmeğim kaldı. Onu da yapıyorum. Bu tabanla bir ilmek alıp birleştiriyorum ve bitiriyorum. Burada da işimiz bitti. Diğer tarafında aynı şekilde hazırlıyoruz. Ben zamandan kazanmak için bakın diğer tarafını da hazırladım. Şimdi iki tarafı da hazır. Bu an kısmının birleşimine geldi sıra. Bakın şu iki ip vardı. Orta kısımda onu ben bir bağlayayım. Burası orta noktası zaten. Bakın şu patiğimizin birleşim noktası vardı. Diğerinde oradan ilmek almıştık. Aynı şekilde buradan da ilmek alalım. Bu ilk sıradaki ilmekle karşının ilk sırasındaki ilmeği birbirine takıyorum bakın.
Aynı yan tarafı birleştirdiğimiz gibi burada da ilmekleri karşılıklı alarak birleştiriyoruz. Bu şekilde an kısmını tamamen diğer patik yan duvarına kadar birleşimini yapalım. Daha sonra bu bel bandını birlikte yapacağız. Bakın an kısmını da birleştirdim. Patik tabanlarımız da bu şekilde. Şimdi bel bandını birlikte yapabiliriz. Hemen patikli kısmını çeviriyorum. Düz tarafına geldim. Bakın bu şekilde. Hemen yan tarafından tığımı takıyorum. Buradan trabzan yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Bir yandaki gözeneğe batıyorum. Bir yandakine de batıyorum. Bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Her ilmeğe birer defa batarak. Düz trabzanlar yapıyoruz. Son trabzanımı yaptım. Başlangıçta kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Bakın bu şekilde bel bandımızın ilk trabzanını yaptık. Bu sırasında artık lastik uygulamasına geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bu gördüğüm ilk trabzanı belinden kavrayarak yapıyorum. Takip eden trabzanı da aynı şekilde belinden kavrayarak yaptım. Bir önden bir arkadan alarak bu sıramı tamamlayıp kaydırma tekniğiyle birleştireceğim. Lastik sıramızda da bakın son lastik görünümünü yaptım. Bu başlangıçtaki gözenekle kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. 1-2 zincir çektim. Bu sırada ilmekleri gördüğüm gibi alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın önden gördüm, önden, arkadan gördüm, arkadan. Önden gördüğümü önden, arkadan gördüğümü arkadan.
Bakın bu şekilde oluyor. Bir sıra daha lastik yapalım. Bitirelim. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum ve bitiriyorum. İpimi buradan kesiyorum. Bakın arkadaşlar, çok şirin bir patikli pantolonumuzu yaptık. Bu patikli pantolonumuza bir de zıbın hırkamızı yapalım. Takım halinde karşınıza gelelim. Evet, bakın patikli pantolonumun lastik kısmını bitirdim. Hırkamızla birlikte geleceğimi söylemiştim. Bakın, zıbın hırkamız da bu arkadaşlar. Çok şirin bir takım oldu bu. Siz bu patikli pantolonumuzu takım halinde yapmak istiyorsanız zıbın hırkamızın YouTube linkini bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümüne ekledim. Orada kolayca ulaşabilirsiniz. Çok tatlı bir pantolon oldu. Bakın, patikli pantolon. Bebeğin ayağından çıkmayacak şekilde bilek kısmına da kurdaleler ekledim. Bel kısmında da bebeğimizin belini ayarlama yapabilmemiz için kurdale ekledim. Hem şık bir görüntüsü oldu hem de kullanışlı oldu. Artık her ikisi de bebeğimizin giyimi için hazır. Ümit ederim bu patikli pantolonun yapımı sizler için faydalı olmuştur. Anlatımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.